Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin belki de en gizemli ve güçlü karakterlerinden birinin hikayesini paylaşacağım. Yazgı Han, bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Sadece kader kavramı mı, yoksa zamanın efendisi, talihin yöneticisi ve hayat yollarının çizen efsanevi bir varlık mı? Bu video sıradan bir kader hikayesi değil. Bu, geçmiş şimdi gelecek üçlemesinin hakimi, olasılıkların mimarı ve her canlının yazgısını belirleyen kozmik gücün destanı. Yazgı Han'ın hikayesi, özgür iradenin sınırları, kaderle mücadelenin mümkünlüğü ve yaşamın önceden belirlenmiş olup olmadığı gibi en derin felsefi soruları ele alır. Yazgı Han, Türk mitolojisinde benzersiz bir konuma sahip. O ne tamamen deterministik bir güç ne de tamamen pasif bir gözlemci. Onun doğası, insan tercihlerini ve kozmik planları uyumlu tutan, özgürlükle kaderi dengeleyen mistik bir dengedir. Bu efsanevi karakterin en büyüleyici yanı, mutlak güce sahip olmasına rağmen adil olması, her şeyi önceden bilmesine rağmen insanlara seçim hakkı tanıması, kaderi yazmasına rağmen onu değiştirme imkanı da vermesidir. Bugünkü videomuzda Yazgı Han'ın zamanın ötesindeki krallığını, kader ipliklerini dokuma sanatını, farklı yazgı türlerini yönetme becerisini, insanlarla kurduğu karmaşık ilişkiyi ve modern zamanlardaki etkilerini keşfedeceğiz. Bu yolculuk, kader ve özgür irade arasındaki ebedi tartışmaya ışık tutacak. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin ve düşündürücü hikayelerini seviyor, kaderin sırlarını merak ediyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarda kaderinizi değiştiren anlarınızı veya talih konusundaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yazgı Han'ın destanı sadece fantastik bir efsane değil, aynı zamanda kişisel sorumluluk, yaşam seçimleri ve kadere karşı tutumumuz hakkında zamansız bilgeler içeriyor. O bize kaderin bir hapishane değil, bir harita olduğunu öğretiyor. Hazırsanız zamanın ötesine geçelim ve bu gizemli efendinin alemini keşfedelim. Yazgı Han'ın hikayesi, zamanın başlangıcında ilk kader ipliğinin dokunduğu anda başlar. O dönemde evren henüz kaotik haldeydi. Olaylar rastgele gelişiyor, sebep-sonuç ilişkileri net değildi. Gelecek tamamen belirsizdi. Tengri, bu kaosun düzene çevrilmesi gerektiğini gördü. Ama bu düzen, canlıların özgür iradesini yok etmemeli, onları robot haline getirmemeli, sadece yaşamın akışını organize etmeliydi. Yazgı Han'ın yaratılışı bu hassas dengeyi sağlamak için gerçekleşti. O hem deterministik yasaları hem de olasılık hesaplarını anlayan, hem kozmik planı hem de bireysel tercihleri gözeten eşsiz bir varlık olarak yaratıldı. İlk krallığını zamanın ötesinde geçmiş şimdi gelecek kavramlarının anlamsız olduğu boyutta kurdu. Bu krallık sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda tüm olasılıkların var olduğu çok boyutlu bir sistemdi. Krallığın kalbi kader dokuma tezgahıydı. Bu dev tezgahta evrendeki her canlının yaşam ipliği dokunuyordu. Bu iplikler sadece bir boyutlu çizgiler değil, çok katmanlı, renkli, sürekli değişen karmaşık yapılardı. Her iplik kişinin potansiyellerini, seçimlerini, karşılaşacağı fırsatları ve zorlukları temsil ediyordu. Önemli olan bu ipliklerin tamamen sabit olmamasıydı. Kişinin kararları, ipliklerin rengini, dokusunu ve yönünü değiştirebiliyordu. İkinci önemli alan, olasılık labirentiydi. Burada her seçimin yol açabileceği farklı gelecekler haritalanıyordu. Bu labirent, sonsuz dallanma noktaları içeriyordu. Her karar yeni bir yol açıyordu. Üçüncü bölüm, Zaman Gözlem Kulesi buydu. Yazgı Han buradan, geçmiş şimdi gelecek üçlemesini aynı anda görebiliyor, olayların birbiriyle bağlantılarını anlayabiliyordu. Dördüncü alan, Karma Hesap Odası'ydı. Burada her eylemin sonuçları, her niyetin karşılığı, her seçimin getireceği dersler hesaplanıyordu. Bu oda, adalet ve denge ilkelerine göre işliyordu. En gizemli bölüm, Özgür İrade Koridoru'ydu. Bu koridor, kader ile seçim arasındaki sınırı temsil ediyordu. Burada, hangi olayların değiştirilebilir, hangilerinin sabit olduğu belirleniyor, insanlara hangi konularda özgürlük tanınacağı kararlaştırılıyordu. Krallığın mimarisi lineer mantığa uymuyordu. Sebep sonuçtan önce gelebilir, gelecek geçmişi etkileyebilir,
farklı zaman dilimleri iç içe geçebilirdi. Bu durum kaderin sadece ileriye dönük bir plan değil, çok boyutlu bir sistem olduğunu gösteriyordu. Yazgı Han'ın en hassas ve karmaşık becerisi her canlı için özel kader ipliklerini dokumaktır. Bu süreç sadece mekanik bir işlem değil, sanat, bilim ve felsefenin birleştiği yaratıcı bir eylemdir. İlk aşama ruh analizidir. Yazgı Han, yeni doğacak her varlığın ruhsal potansiyelini, öğrenme kapasitesini, karakter özelliklerini ve yaşam amacını detaylı şekilde inceler. Bu analiz sırasında ruhun önceki yaşamlardan getirdiği deneyimler, çözülmemiş karmalar ve geliştirilmesi gereken özellikler değerlendirilir. Bu bilgiler, kader ipliğinin temel özelliklerini belirler. İkinci aşama, ders programı hazırlamadır. Her ruh, bu yaşamda hangi dersleri öğrenmeli, hangi deneyimleri yaşamalı, hangi zorlukları aşmalı, bunlar belirlenir. Bu dersler, kişinin ruhsal evrimini destekleyecek şekilde organize edilir. Çok kolay olursa, gelişim olmaz. Çok zor olursa, ruh ezilir. Mükemmel denge gereklidir. Üçüncü aşama, fırsat pencereleri açmadır. Kişinin yaşamı boyunca karşılaşacağı önemli fırsatlar, kritik dönüm noktaları ve seçim anları belirlenir. Bu fırsatlar, kişinin özgür iradesini kullanabileceği anlardır. Yazgı Han, kapıları açar ama içeri girme kararı kişinindir. Dördüncü aşama, ilişki ağı kurmadır. Kişinin yaşamında önemli rol oynayacak diğer insanlar belirlenir. Aile, arkadaşlar, sevgililer, öğretmenler, rakipler. Bunların hepsi planlı karşılaşmalardır. Bu ilişkiler karşılıklı öğrenme ve gelişme fırsatları yaratır. Her insan diğerinin hayatında belli bir amaca hizmet eder. Beşinci aşama, sınav noktaları belirlemedir. Kişinin karakterini test edecek, değerlerini sorgulayacak, gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak zorlayıcı durumlar planlanır. Bu sınavlar kişiyi güçlendirmek içindir. Her başarılı sınav, ruhu bir üst seviyeye taşır, yeni kapıları açar. En hassas işlem, özgür irade alanları belirlemedir. Hangi konularda kişinin tamamen özgür olacağı, hangi konularda kaderle sınırlı kalacağı çok dikkatli şekilde hesaplanır. Bu denge, kişinin hem güvenliğini hem de gelişimini sağlar. Çok fazla özgürlük kaosa, çok fazla kısıtlama durgunluğa yol açar. Yazgı Han, dokuma sırasında sürekli ayarlama yapar. Kişinin seçimleri doğrultusunda ipliği yeniden şekillendirir, yeni desenler ekler, renkleri değiştirir. Bu süreç yaşam boyunca devam eder. Kader, sabit bir plan değil, dinamik bir etkileşimdir. Yazgı Han'ın krallığında farklı yazgı türleri farklı sistemlerde yönetilir. Her kategori kendine özgü kuralları, esneklikleri ve değiştirilme imkanları vardır. İlk kategori sabit kaderdir. Bu, değiştirilmesi mümkün olmayan temel yaşam parametreleridir. Doğum yeri, aile, fiziksel özellikler, doğal yetenekler. Bunlar ruhun seçtiği deneyim çerçevesini oluşturur. Bu sabit unsurlar kısıtlama değil, oyun kurallarıdır. Tıpkı satranç oyununun kuralları gibi çerçeveyi belirler ama oyunun sonucunu değil. İkinci kategori esnek kaderdir. Bu, kişinin çabalarıyla değiştirilebilen durumlar. Kariyer, ilişkiler, yaşam tarzı, kişisel gelişim. Burada özgür irade en aktiftir. Yazgı Han, bu alanda kişiye rehberlik eder ama zorlamaz. İpuçları verir, fırsatlar yaratır ama seçimi kişiye bırakır. Üçüncü kategori, karma kaderdir. Bu, geçmiş eylemlerin sonuçlarını yaşama dönemidir. İyi karmalar ödül, kötü karmalar ders getirir. Bu kategori, adalet sistemidir. Kimse yaptıklarından kaçamaz ama her karmanın bir öğretici amacı vardır. Dördüncü kategori, kolektif kaderdir. Bu, toplumsal olaylar, doğal afetler, küresel değişimler gibi bireysel kontrolün ötesindeki durumlar. Bu olaylar toplu dersler için tasarlanır. İnsanlık, ortak deneyimler yaşayarak kolektif olarak gelişir. Beşinci kategori, sınav kaderidir. Bu, kişinin değerlerini, karakterini test eden kritik anlar. Bu anlarda verilen kararlar, gelecek yazgıyı büyük ölçüde şekillendirir. Bu sınavlar, ruhsal yükselme fırsatlarıdır. Doğru seçim, kişiyi üst seviyeye taşır. Altıncı kategori,
mucize kaderdir. Bu, olağanüstü durumlar, beklenmedik kurtuluşlar, şans eseri gelişmeler. Bu kategoride ilahi müdahale devreye girer. Bu mucizeler, genellikle kişinin büyük fedakarlık veya iyilik yaptığı zamanlarda gerçekleşir. Son kategori, seçim kaderidir. Bu, tamamen kişinin iradesine bırakılan, hiçbir dış etki olmadan alınan kararlar. Bu alanlar, gerçek özgürlük testleridir. Kişi, burada kim olduğunu gösterir. Yazgı Han, tüm bu kategorileri dengede tutmak zorundadır. Her kişi için optimal karışım farklıdır. Bazıları daha fazla zorluğa ihtiyaç duyar, bazıları daha fazla desteğe. En zorlu yönetim, erken ölüm kaderidir. Bu kararlar çok hassas değerlendirmeler gerektirir. Genellikle ruhun bu yaşamdaki misyonunu tamamladığı anlarda gerçekleşir. Yazgı Han'ın takip ettiği temel ilke, maksimum öğrenme, minimum acıdır. Her zorluk bir amaca hizmet etmelidir. Yazgı Han'ın insanlarla olan ilişkisi, mitolojinin en karmaşık ve çok boyutlu etkileşimlerinden biridir. O, ne tamamen merhametsiz bir kader tanrısı, ne de tamamen müsamahakar bir koruyucudur. Onun yaklaşımı, her kişinin ruhsal seviyesine göre değişir. İlk temas türü, sessiz rehberliktir. Çoğu insan, Yazgı Han'ın varlığını doğrudan hissetmez ama onun etkisini sürekli yaşar. İç ses, sezgiler, rastlantılar, bunlar onun ince müdahaleleridir. Bu rehberlik, kişinin özgür iradesine saygı gösterir. Hiç zorlamaz, sadece ipuçları verir. Kapıları açar ama içeri girme kararını kişiye bırakır. İkinci temas türü, sınav anlarıdır. Kritik dönemlerde Yazgı Han daha aktif rol alır. Zorlayıcı durumlar yaratır, kişiyi önemli kararlar almaya zorlar. Bu sınavlar karakteri ortaya çıkarmak içindir. Kişi gerçekte kim olduğunu bu anlarda gösterir. Sonuç, gelecek kaderini şekillendirir. Üçüncü temas türü, kader değiştirme fırsatlarıdır. Belirli dönemlerde Yazgı Han, insanlara kaderlerini değiştirme şansı tanır. Ama bu fırsat bedelsiz değildir. Kader değiştirmek için kişi büyük fedakarlık yapmalı, önemli dersler öğrenmeli, karakter değişimi göstermelidir. Bu süreç kolay değildir. En dramatik temas doğrudan müdahaledir. Çok nadir durumlarda Yazgı Han fiziksel dünyaya doğrudan müdahale eder. Bu genellikle büyük adaletsizlik ya da olağanüstü iyilik durumlarında olur. Bu müdahaleler efsane haline gelir. İnsanlar adalet tanrısının hala aktif olduğunu anlar. Yazgı Han'la en yakın ilişki kuranlar kader okuyucularıdır. Bu özel insanlar gelecek hakkında bilgi alma yeteneğine sahiptir. Ama bu bilgi değiştirme sorumluluğu da getirir. Bu yetenek lütuf değil, yüktür. Geleceği görmek onu değiştirme sorumluluğu yaratır. Modern çağda insan-yazgı Han ilişkisi kompleks hale geldi. Teknoloji, hızlı değişim, globalleşme. Bunlar geleneksel kader anlayışını sarsıyor. İnsanlar kaderlerini daha fazla kontrol etmek istiyor. Yazgı Han bu yeni duruma adapte olmak zorunda. Daha esnek sistemler geliştiriyor, daha fazla özgürlük tanıyor. Özellikle internet çağında bilgiye kolay erişim kader dinamiklerini değiştirdi. İnsanlar fırsatları daha kolay görebiliyor, seçenekleri daha net karşılaştırabiliyor. Bu durum Yazgı Han için hem fırsat hem zorluk. Daha bilinçli insanlar daha kaliteli seçimler yapabilir. Ama aynı zamanda aşırı analiz paralize de yol açabilir. Covid-19 pandemisi kader anlayışını köklü değiştirdi. İnsanlar hayatın ne kadar kırılgan olduğunu anladı. Bu farkındalık kader ile barış yapma sürecini hızlandırdı. Yazgı Han'ın modern stratejisi minimal müdahale, maksimum öğrenmedir. İnsanlara daha fazla özgürlük tanıyor ama sonuçlarını yaşama sorumluluğu da veriyor. İşte böylece sona eriyor Yazgı Han'ın gizemli yolculuğu, sevgili Mitolya ailesi. Bu efsanevi hikaye sadece antik bir anlatı değil, yaşamın en temel sorularına cevap arayan zamansız bir bilgelik kaynağıdır. Yazgı Han'ın hikayesinin en derin mesajı, kaderle özgür irade arasındaki dengeyi göstermesidir. Hayat ne tamamen önceden belirlenmiş ne de tamamen rastgeledir. İkisinin dengeli birleşimidir. Onun öğretilerinden en değerlisi, kaderle mücadele etmek yerine
onunla dans etmeyi öğrenmektir. Kader bir hapishane değil, bir haritadır. Bize nereye gideceğimizi değil, nasıl gidebileceğimizi gösterir. En önemli kavrayış, her zorluğun bir amacı olduğudur. Yazgı Han anlamsız acı yaratmaz. Her sınav, karakteri güçlendirmek, her engel, yaratıcılığı geliştirmek, her kayıp, değerli olanı anlamak içindir. Kader değiştirmenin sırrı, önce kendimizi değiştirmektir. Dış koşulları değiştirmeye çalışmak yerine, onlara bakış açımızı değiştirmek daha etkilidir. Yazgı Han'ın en değerli hediyesi, şimdiyi yaşama sanatıdır. Geçmişin pişmanlığında ya da geleceğin kaygısında kaybolmak yerine, mevcut anın fırsatlarını görmek. Modern yaşamda onun bilgeliğinin pratik uygulamaları. Kararlar alırken hem mantığı hem de sezgiyi kullanmak, sonuçları kabul etmek ama çabadan vazgeçmemek, başkalarının kaderlerine saygı göstermek. En derin öğreti, herkesin farklı bir misyonu olduğudur. Başkalarının yaşamlarıyla kendi yaşamımızı karşılaştırmak anlamsızdır. Her ruh kendine özgü bir yolculuktadır. Kader okuma sanatında sembolleri anlama becerisi kritiktir. Hayatın işaretleri, tekrarlanan sayılar, rastlantısal karşılaşmalar, rüyalar. Bunlar Yazgı Han'ın mesajları olabilir. En önemli pratik tavsiye, günlük yaşamda farkındalık geliştirmektir. Her gün hayatın bize sunduğu dersleri, fırsatları ve uyarıları görebilmektir. Kaderle barış yapmanın altın kuralı. Değiştirebileceğiniz şeyleri değiştirin, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edin. Aradaki farkı görme bilgeliğini geliştirin. Bu hikaye, Türk mitolojisinin felsefi derinliğini ve yaşam bilgeliğini gösterir. Atalarımız kader konusunu çok boyutlu düşünmüş, hem determinizmi hem de özgürlüğü barındıran sofistike bir anlayış geliştirmişler. Mitolya ailesi, bu derin yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce Yazgı Han'ın en değerli öğretisi hangisi? Kaderinizi değiştirmeyi başardığınız anlar oldu mu? Talih konusundaki deneyimleriniz nelerdir? Bir sonraki videoda Türk mitolojisinden başka bir büyüleyici karakterin sırlarını keşfedeceğiz. O zamana kadar Yazgı Han'ın bilgeliğini hatırlayın. Kader bir kısıtlama değil, rehberlik. Talih bir tesadüf değil, hazırlığın fırsatla buluşmasıdır. Unutmayın, yaşamınızın yazarı sizsiniz. Yazgı Han sadece çerçeveyi çizer. Hikayeyi siz yazarsınız. Kaderinizle barış yapın ama asla pes etmeyin. Herkesin yazgısında güzellikler olsun. Hoşça kalın.